2025'in ilk sıfırdan uzmanlığa Blender dersleri serisine hoş geldiniz. Bu derste Shader Editor'a giriş yapacağız. Bunun için alttaki timeline'ı biraz genişletiyorum ve buradan Shader Editor'a giriş yapıyorum. Bir materyal oluşturduğumuzda bize iki tane default olarak node geliyor. Bunlardan bir tanesi Principal BSDF, diğeri de Material Output. Burada gördüğünüz renkli noktalara soket deniyor. Sol tarafta olanlar input yani giriş soketleri. Sağ tarafta olanlar da output yani çıkış soketleri. Sarı olan soketler color yani renk verisini içeriyor. Mesela bir doku veya renk değeriyle çalışırken kullanabiliyorsunuz. Buradaki mor soketler vektör verisini içeriyor. Koordinat sistemleri veya normal haritalarla çalışırken kullanıyoruz. Buradaki gri olanlar ise genellikle sayı değerleriyle kullanılıyor. Buradaki sarı renkli color soketi renkli verilerle çalışıyor. Ancak buradaki gri olan roughness değeri sayılarla çalıştığı için siyah beyaz görsellerle çalışıyor. Elimizde bir adet base color verisi var. Ben bu veriyi alıyorum ve base color'a bağlıyorum. Artık bu base color verisi bizim modelimizin yüzeyinde görünecek. Base color verisi renk verisi yani sarı bir veri. Biz bu yüzden buradaki color space'i sRGB'ye getiriyoruz. Ancak buradaki roughness değeri sayısal yani gri bir değer. O yüzden biz buradaki color space'i non-color yapıyoruz. Ardından buradaki color'ı roughness'a bağlıyoruz. Buradaki normal değeri de mora bağlanacak. Biz o yüzden burada da yine non-color'ı seçiyoruz. Ancak biz bunu direkt mora bağlayamayız. Bir çeviriciye ihtiyacımız var. F3'e bastığımda bir arama menüsü geliyor. Buradan normal yazıyorum ve buradan normal map'i seçiyorum. Tıklıyorum ve bize normal map'i getirdi. Bunu color'a bağlıyorum. Bunu da normale bağlıyorum. Şu anda bunları çok düşünmenize gerek yok. Ben bunların bütün mantığını ilerleyen videolarda anlatacağım. Sadece şu anda Shader Editor'ün nasıl çalıştığını anlamanız yeterli. Bizim burada tek yaptığımız şey çeşitli soketleri birbirine bağlayarak modellerimiz üzerinde görüntüler oluşturmak. Shader Editor'ün normal 3D viewport'taki gibi T ve N harfleriyle açılıp kapanabilen menüleri var. T'ye basıyorum ve N'ye basıyorum. Bize iki adet pencere açtı şu anda. Soldaki pencerede Select Box, kalem aracı ve cut aracı var. Buradaki kalem aracıyla 3D viewport'ta olduğu gibi yazı yazabiliyoruz. Yanınızda birisi varsa ona bu şekilde bir şeyler anlatabilirsiniz. Links cut aracı da buradaki gördüğünüz düğümleri kesmemize yarıyor. Basılı tutuyorum ve bir bıçak geliyor. Üzerinden geçtiğim düğümleri bu şekilde kesebiliyoruz. Bunu aynı zamanda kontrol ve sağ tıka basılı tutarak da yapabiliyoruz. Buradan illa links cut'ı seçmenize gerek yok. Kontrol ve sağ tıka bastığında da bu şekilde yapabiliyoruz. Bizim buradaki color nodumuz renkli bir nod. O yüzden sarıya bağladık ve buradaki color space bu yüzden sRGB'de. Buradaki roughness değerimiz siyah beyaz bir değer. Bu yüzden color space'imiz non-color'da. Şunu unutmayın. Color dışındaki bütün nodlar non-color olması gerekiyor. Color'a sRGB dedik. Yani kırmızı, yeşil ve mavi renklerini içinde barındırdığını söyledik. Bu yüzden buna sRGB diyoruz. Çünkü bu renk nodu. Ancak roughness gibi nodlar renk verisi barındırmıyor. Yani yüzeyin mavi mi olacağı, yeşil mi olacağı gibi değerleri barındırmıyor. Bu yüzden bunlara biz non-color diyoruz. Şimdi biraz da editörümüzün menülerini inceleyelim. View menüsü içerisinde toolbar ve sidebar var. Az önce TVN ile gösterdiğim menüler. Select menüsünde seçmeye yarayan Box Select, Circle Select ve Lasso Select gibi yine 3D Viewport'ta olan özelliklerden var. Add menüsüne birazdan geleceğim. Node menüsü üzerinde de grup yapma, grubu düzenleme gibi bazı seçeneklerimiz var. Shader Editor'da node eklemek için Shift ve A tuşlarını kullanıyoruz. Burada Search butonumuz var, yani arama butonumuz. Buraya istediğimiz şeyi yazabiliriz. Mesela Image Texture yazarak buradaki Image Texture nodlarımıza ulaşabiliyoruz. Onun dışında burada bizde Input, Output, Color gibi çeşitli kategorilerimiz altında bir sürü nodumuz var. Bunların her birini ilerleyen videolarda tek tek göstereceğim. Aynı zamanda buradaki isimlerden hangi noda bağlayacağınızı da bilebilirsiniz. Mesela Color nodu isminden de anlaşılacağı üzere sarı renkli soketleri içeriyor. Bunları direkten Base Color'a bağlayabiliyorsunuz. Vektör kategorisi mor renkli soketleri içeriyor. Normal, Displacement gibi nodlara da buradan erişebiliyorsunuz. Shader kategorisi buradaki Principal BSDF'nin kategorisi. Biz buradaki shader altından Metallic, Diffuse, Emission gibi çeşitli shader'lara ulaşabiliyoruz. Eğer burada çok fazla nodla çalışıyorsanız köşelerindeki üçgenlere basarak bunları bu şekilde küçültebiliyorsunuz ve ekranda daha fazla alan yaratabiliyorsunuz. Ayrıca buradaki nodları bir araya toplayarak topluca hareket ettirebilirsiniz. Ben bu nodların hepsini seçiyorum ve Ctrl J yapıyorum. Artık bu nodları bir çerçeve içerisine aldım ve bu çerçeveyi taşıdığım zaman bu nodların hepsi beraberinde geliyor. Ayrıca bu çerçeveye bir isim de verebilirsiniz. Çerçeveye tıkladıktan sonra F2'ye basıyorum. Mesela biz burada kaya texture'ı kullanmışız. Mesela ben buna kaya texture deyip Enter'a basabilirim. Gördüğünüz gibi çerçevenin üstünde artık kaya texture yazıyor. Bu şekilde oluşturduğunuz node gruplarını bir araya getirebiliyorsunuz. Son olarak bir de materyal oluşturmaktan bahsedelim. Öncelikle materyal preview modunu açıyorum. Şu anda küpümüzün üzerinde materyali görebiliyorsunuz. Şu anda bu materyal Shift 01 ismini almış. Biz buna kaya ismini verebiliriz. Burada gördüğünüz slot oluşturulan texture'ların listesini tutuyor. Artı butonuna basıyorum ve şu anda yeni bir texture oluşturacağım. New diyorum. Bana yeni bir texture oluşturdu. Mesela bu texture'ımızın rengini buradan ayarlayabiliriz. Kırmızı yapalım ve roughness'ını da düşürelim. Parlak bir yüzey olsun. Şu anda burada küpümüzün üstünde bu rengi görmüyoruz. Çünkü bütün yüzeyler şu anda bu kaya texture ile kaplandı. Edit moda giriyorum ve bu yüzeyi seçtikten sonra sağda
altında bulunan materyal sekmesine tıklıyorum. Burada materyal çift 01'i görebiliyoruz. Tıklıyorum ve assign diyorum. Şu anda bu küpümüzün üst kısmını oluşturduğumuz kırmızı materyali seçtik. Buraya da kırmızı diyebiliriz. Hangi yüzey istersek onu seçip buradan texture listemizden istediğini assign diyerek o texture'ın o yüzeye uygulanmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde assign diyerek istediğimiz yüzeye istediğimiz texture'ı atayabiliriz. Örneğin ben buradaki kırmızı texture'ı silmek istiyorsam obje moda geri döndükten sonra buradaki kırmızı texture'ı seçiyorum ve sil diyorum. Artık kırmızı texture'ımız olmadığı için bu yüzeyi de yine kaya texture ile kapladı. Bu buton ile şu buton aynıdır. İstediğiniz yerden tıklayabilirsiniz. Mesela buradan tıklayalım. Burada kırmızı texture'ını görebiliyorsunuz ancak yanında 0 yazıyor. Bu hiçbir objede kullanılmadığını söylüyor. Eğer Blender hiçbir objede kullanılan bir materyal yoksa Blender dosyanızı kapatıp açtığınızda bu dosyayı silecektir. Yani eğer kırmızı dosyanızı fake user olarak işaretlemediyseniz Blender dosyanızı kapattığınızda bu materyal Blender tarafından silinecek. Bunu engellemenin çok basit bir yolu var. Kırmızı materyalini seçiyorum. Ardından burada fake user butonumuz var. Bu fake user butonuyla Blender'a ben bu materyali daha sonra kullanacağım. O yüzden buna dokunma, silme diyorsunuz. Tıklıyorum ve şu anda buradaki listeye baktığımızda kırmızının yanında F yazıyor. Yani fake user. Bu sefer de kayanın yanında 0 yazıyor. Şu anda ben kayayı seçiyorum. Objemin üzerinde kaya texture'ı var ve objenin üzerinde kaya texture olduğu için Blender bu texture'a dokunmayacak. Kırmızının yanında F yazdığı için kırmızı texture'a da dokunmayacak. Ayrıca bu texture'ları eğer komple silmek isterseniz Blender dosyanızdan Outliner penceresinde bulunan şu butona bastıktan sonra Blender File'a geliyorsunuz. Burada materyalleri görebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz materyali silebilirsiniz. Aynı zamanda burada fake user olup olmadığını da sizlere gösteriyor. Mesela kaya texture'ını silmek istiyorum. Kayaya tıkladım ve buradan delete diyorum. Şu anda kaya texture'ını sildi. Buradan kırmızı texture'ı seçtiğimde şu anda kayamız texture'ını aldı. Son olarak da size değerleri sıfırlamayı göstereceğim. Mesela metalik değerini arttırıyorum. Roughness değerini de düşürüyorum. Şu anda ayna gibi bir materyal elde ettik. Biz şu anda bu Principled BSDF shader'ındaki değerleri sıfırlamak istiyorsak shader'a tıkladıktan sonra Enter'ın üzerindeki backspace tuşuna bastığımız zaman shader'ımızın bütün ayarları eski haline gelecektir. Eğer bunu bütün shader'a değil de tek bir ayara uygulamak istiyorsanız, mesela metalik değerini uygulamak istiyorsunuz. Metalik değerini açıyorum. Eğer bunu sıfırlamak istiyorsanız bu değerin üzerine gelip sağa tıklıyorsunuz ve burada resetleme seçeneğini görebiliyorsunuz. Buna basarak resetleyebilirsiniz. Bu sadece shader'lara özel değil. Blender'daki pek çok seçeneği de yine bu şekilde sıfırlayabiliyorsunuz. Bu videoda shader editöre çok küçük bir bakış attık. İlerleyen videolarda sizlere shader'larla alakalı her şeyi yavaş yavaş göstereceğim. Hatta beraber fotorealistik görüntüler de elde edeceğiz. Aynı zamanda hangi not ne için kullanılır bunları da ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bu videoda shader editöre çok kısa bir bakış atmış olduk.